Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz kazak triko yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Boyundan başlamalı bir kazak yapıyor olacağız. Dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Uzun kollu da yapabilirsiniz. Ben tam istediğim gibi yaptım. Üzerime göre bir ayarlama yaptım ve bu şekilde kısa kol çalıştım. Çünkü şık bir kazak yapmayı tercih ettim. Aradaki gold rengimiz kazağımızı şık bir görüntü veriyor. O yüzden kısa kollu yaptım ama tercih meselesi, dilerseniz uzatma da yapabilirsiniz. SB'den 36 beden için çalıştım. Sizlerle başlangıcına geçmeden önce ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın, boyun lastiğinin tam alt kısmından ölçtüğümde 34 santim uzunluğunda. Şöyle düzeltiyorum. Genişliğini ölçtüğümde 39 santim. Kol kısmını ölçelim. Boyun lastiğinin altından kol uzunluğu 29 santim. Ve şurada koltuk altı kısmından sonra ise ölçtüğümde 12 santim uzunluğunda. Bu şekilde kazağımızı tamamlıyoruz. Ölçülerimizi sizlerle paylaşmış oldum. Bu noktada önemli olan yaka kısmı. Yaka kısmından başlangıç yaparken sayılarınızda arttırma yaparsanız beden olarak büyütmüş olacaksınız. Dediğim gibi ben SB'den 36 beden için çalıştım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı ben etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Lady Yarn markasına ait Angora Love serisini kullanacağız. İplerimi saturdiobi.com'dan temin ettim. Dilerseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak inceleyebilirsiniz. Diğer ipim ise China Lurex ipim. Yine aynı şekilde saturdiobi.com'dan temin edebilirsiniz. İkisinin de linkini bırakıyor olacağım. İpimden birazcık bahsetmek istiyorum. %80 akrilik, %20 yün karışımdan oluşuyor. 100 gram 600 metre uzunluğunda. Bir yumak yeterli olacak. SB'den 36 beden için 2 kat halinde kullanmamıza rağmen bir yumak yeterli oluyor. China Lurex ipim ise %100 polyester bir ip, 160 metre uzunluğunda, 25 gram ağırlığında. 2,5 yumak kullandım. 2,5-3 yumak almanız yeterli olacaktır. Siz de aynı şekilde kombinleyebilirsiniz ya da farklı renkler tercih ederek kombinleyerek kazağınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce ölçülerden bahsetmek istiyorum. SB'den 36 beden için bir kazak başlangıcı yapıyor olacağız. Ben şimdi sayımı nasıl belirledim? Burada 72 tane ilmek atarak başlangıcımızı yapıyor olacağız. Beden ayarlamasını nasıl yapıyorum ondan bahsetmek istiyorum ayrıntılı bir şekilde. Devamında beraber başlangıcımızı yapıyor olacağız. 72 ilmek SB'den 36 beden için geçerlidir. Buradaki ilmek sayınız başlangıçta önemli. Bunun üzerine 10 tane ya da 20 tane ilave ederek beden büyütmesi yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan sayımızı böldüğümüzde eşit bir şekilde ayarlama yapıyor olmamız. Şimdi şu şekilde düşünelim. Burası kazağın ön kısmı, arka kısmı ve kol kısmı şeklinde düşünürsek şeklimizi. Burada 72'yi 3'e bölüyoruz. 72 bölü 3 yaptığımda ben 24 ilmek elde ediyorum. 24 ilmek neresi için geçerli? Bakın, ön kısmı, arka kısmı 24 ilmek oluyor. Daha sonrasında kol kısımları için nasıl bir ilmek sayısı belirlemem gerekiyor? Burada elde etmiş olduğum 24 bölü 2 yaptığımda 12 sayısına ulaşıyorum. 12 de benim hem sağ kol hem de sol kol için ilmek sayım oluyor. Bu şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Tekrardan anlatmak istiyorum. Bu nokta aklınızı karıştırabilir. İlmek sayınız kaç ise ona göre bir ayarlama yapıyorsunuz. 72 ilmek SB'den 36 beden için benim belirlemiş olduğum sayı. Kendim belirledim sayımı vücut ölçüme göre ve benim üzerimde duruşunu da sizlerle paylaştım zaten. Eğer duruşu size de olacağını düşünüyorsanız, SB'den kullanıyorsanız birebir aynı sayılarda başlangıcınızı yapabilirsiniz. 72 bölü 3 yapıyoruz. Bu 82 de olur veya farklı bir sayı da olabilir. Böldüğümüzde eşit bir sayı elde etmemiz gerekiyor. Burada önemli olan bu. Yani burada farklı bir sayı olduğumuzda da eğer tam sayılar elde edemiyorsanız mutlaka çift sayı ayarlama yapmanız gerekiyor. 72 bölü 3 yaptığımda 24 sayısına ulaşıyorum. 24 benim kazağımın ön ve arka kısmındaki ilmek sayım. Bir bütün halinde ilerleyeceğim için
Bu şekilde paylaşımımızı başlangıçta yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında 24/2 yapıyorum. 2 tane kol başlangıcı için. 24/2 yaptığımda 12 sayısına ulaşıyorum. 12 de benim sağ kol ve sol kol için ilmek başlangıç sayım oluyor. Bu şekilde beden ayarlamamızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra sıra geliyor başlangıcımıza. Şimdi Angora Love ipim için 2 kat kullandım ben. 2 kat daha yeterli olacağını düşündüm. Diğer türlü çok ince yapıda olduğu için daha küçük numara tercih etmeniz gerekiyor. Şiş için başlangıçta da bahsetmiştim. İpinize uygun şiş numarası tercih edebilirsiniz diye. Şimdi burada ilmek alış şeklimiz ve ilmek atma şeklimiz farklı olabilir. Ben kendime ait bir yöntem belirledim. Bana göre kolay şeklinde yapıyorum. Dilerseniz farklı bir yöntem ile ilmek atma yapıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Buradaki örgü şeklimiz önemli değil. Zaten düz örgü ve lastik örgü şeklinde devam ediyor olacağız. Dediğim gibi benim ilmek alma şeklim sizlere göre birazcık farklı olabilir. Şimdi ipimi ayırıyorum. Belli bir kısmını ayırdım. Burası da yumaktan gelen miktar. Bakın şurası yumaktan geliyor. Burada da ayırmış olduğum kısım var. İpimin ortasına böyle elimi geçiriyorum. Bakın halka yaptım. Döndürdüm. Bir düğüm şeklinde. Bunu şişime takıyorum. Burada boyun kısmı için benim şişim misinaları değişilebilir olduğu için küçük bir misina tercih ettim. Dilerseniz büyük tek bir tane misinalı şişiniz var ise de onu da çekerek ilerletebilirsiniz. Dediğim gibi ya da değişebilir bir misina kullanıyorsanız bu şekilde küçük de tercih edebilirsiniz. Şimdi bir tane ilmeğimizi atarak başlangıcımızı yaptık. Buradaki ilmek sayım 2 tane gibi gözüküyor ama bu 2 değil, 1 tane olarak sayıyoruz. Devamında burası ayırmış olduğum ipim. Burası da yumaktan gelen ipim. Yumaktan geleni parmağıma doladım. Ayırdım ipimi döndürüyorum. Bakın şu şekilde elimi içine döndürdüm. İpimi aldım, yumaktan gelen ipimi ve şişe takıyorum. Çektim. İkinci ilmeğimi atmış oldum. Döndürdüm. İpin üzerine atıyorum. İpi aldım, taktım. Boşta duran ipimi çekiyorum. 3. Döndürdüm. Buradaki ipimin üstüne atıyorum. Taktım, çektim. Döndürdüm. İpimin üzerine atıyorum. Çekiyorum. Bakın hep bu şekilde istediğimiz ilmek sayısına ulaşana kadar devam ediyoruz. 72 tane ilmeği attıktan sonra sondaki ipimi bu şekilde düğümleme atarak ilmek atmamı kapatıyorum. Daha sonrasında hemen şuradaki ipimi düzeltiyorum. En son ilmek attığım kısımdan bu kısma doğru örme işlemimi gerçekleştireceğim. Hemen şuradan misinamı çekip şiş kısmına ilmeklerimi getirmem gerekiyor. Burada düzgün bir şekilde olmasına dikkat edelim. Eğer yamuk olursa, iki parça halinde gözüküyor şu anda. Yamuk olursa görüntünüz bozuk olacaktır. O yüzden düz bir şekilde olduğundan emin olalım. Buradaki şişimi çıkartıyorum şimdi. Ve bu kısma doğru dediğim gibi başlangıcımızı yapıyor olacağız. Şurada ipimi parmağıma doluyorum hemen. Düzelttikten sonra buradaki birinci ilmekten, şimdi birazcık ipim tüylü olduğu için tam net göremiyor olabilirsiniz. Birinci ilmekten şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek olarak örüyorum ve bu aradaki boşluğu elimden geldiğince kapatmaya çalıştım. Düz ilmek olarak ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde bakın ters, düz, ters, düz, ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Son ilmeğimi ters ilmek yaptım. İlk ilmeğimiz neydi? Düz ilmek olarak başlangıcımızı yapmıştık. Düz ilmek olarak ördüm. İkinci ilmeğim ters ilmekti. İpimi önden almıştım. Yine ters ilmek yapıyorum. Düz ilmek,
ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek şeklinde devam edeceğim. Yani buradan itibaren bir alt sırada ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Düz ilmekse düz ilmek, ters ilmekse ters ilmek şeklinde devam ediyoruz. Ve toplamda 8 sıra boyunca, şu an ikinci sıramızın başlangıcını yaptık. 8 sıraya ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi 8 sıra boyunca gidip geldik. Burada renk değişikliği yaparak artık az önce paylaşmıştım ya sizlerle, sayı yani ön, arka ve kol kısımların ayrımını yapıyor olacağız. Ben diğer rengimle daha net görebileceğinizi düşündüğüm için diğer rengimin geçişini sağlıyor olacağım bu noktada. 2 kat haline getirdikten sonra hemen dibinden bir düğümleme yapıyorum. Diğer ipimi kestikten sonra şişimi şöyle ucuna getiriyorum. Bakın hala biraz uzun olduğu için düzeltiyorum şişimi. Daha sonrasında ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum ve düz ilmek olarak ördüm. Burada toplamda 24 tane düz ilmek yapıyorum. Şu an 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane ilmeğimi ördüm. 24 tane ilmeğimi ördükten sonra hemen buraya bir tane ilmek belirleyicimi takıyorum. 24. ilmeğime taktım bakın. Daha sonrasında 24 tane ilmeğimiz ön yaka kısmı içindi. 24 ilmekten sonra benim 12 tane ilmeğe ihtiyacım var kol kısmı için. Yine 12 tane düz yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şişimi düzeltiyorum hemen. 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmeğimi ördüm düz olarak ve 12. ilmeğimi burada hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu noktalar önemli çünkü bir üst sıraya geldiğimizde bu noktalarda arttırma yapıyor olacağız. Şimdi 12 tane kol için ayrım yaptıktan sonra 24 tane düz ilmeğe ihtiyacım var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane ilmeğimi düz ilmek olarak tamamladım. Şimdi buraya yine bir tane ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonda 12 tane kol kısmımızda içinde düz ilmeğimizi örüyoruz hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 ve 12 tane düz ilmek olarak ördüm. Hatta bir tane fazla ilmeğim var. Şöyle 12 tane düz ilmek olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi eksilterek 12 tane ilmeği tamamladım. Çünkü burada eşit bir şekilde ilerliyor olmamız gerekiyor. Başlangıç noktama kadar gelmiş oldum. Burada en basit haliyle nasıl arttırma yapacağımızı anlatmak istiyorum. Hemen bakın, birinci ilmeğimi şöyle döndürüp çekiyorum. Aktardım şişime. Diğer ilmeğimi de döndürerek çektim. Çektiğim ilmeğimi şişe takıyorum. Şişe taktım. Buradaki şişimi çekmiyorum. İçerisinden çektim ipimi düz ilmek olarak. Üzerine bakın bu şekilde alıyorum ipimi. Tekrardan aynı boşluğa dönüp çekiyorum. Ve 2 tane ilmeğimiz vardı. Şu anda 3 tane ilmeğe ulaşarak arttırmamı yapmış oldum. Devamında birinci arttırmamı yaptım. Devamında 24 tane ilmeğimiz vardı düz ilmek olarak. Yine düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Ta ki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. Sonda bakın, ilmek belirleyicimin olduğu nokta dahil 2 tane ilmeğim kaldı. Buradaki 2 tane ilmeğimizde arttırmamızı yapıyor olacağız. Şimdi nasıl arttırma yapıyorum? İlmeğimi bakın şu şekilde döndürdüm. Yandaki ilmeğimi de döndürüyorum. Daha sonrasında tekrardan şişe taktım. Tek seferde çektim bir tane ilmeğimi, yani üzerine doluyorum ilmeğimi ve tekrardan aynı boşluğa dönüp bir kez daha çekiyorum ve 3 ilmek halinde çekmiş oldum. Ve bu noktada arttırmamızı yaptık. Şimdi burada arttırmamı yaptıktan sonra burası sanırım kol kısmımızdı. Tekrardan arttırma yapacağız. Hem bu ilmek belirleyicimi takmış olduğum noktanın sağ tarafında hem de sol tarafında arttırma yapıyor olacağız. O yüzden başlangıçta yine yapalım. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Bakın, buradan şişimi geçiriyorum. Döndürdüm, aktardım. Yandakini de döndürdüm, aktardım. Tekrardan şöyle şişe aktarıyorum ve buradaki şişimi çekmedim. Bir tane ilmeğimi çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Yine aynı boşluğa dönüyorum. Bakın, buradaki ilmeği şunu tekrardan göstereyim. Bir tane ilmek çektikten sonra şurada ipimi şöyle üzerine alıyorum şişimin. Tekrardan aynı boşluktan geçirip ipimi çekiyorum. Ve 2 tane ilmeğin 1, 2, 3 ilmek haline gelmiş oldu. Yani arttırmamızı yapmış olduk. Devamında yine diğer ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz ilmek halinde örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyicimin öncesinde bakın, ilmek belirleyicimle beraber 2 tane ilmeğim var. Arttırmamızı yapıyor olacağız beraber. Hemen şöyle ilerletiyorum. İlmeğimi bakın döndürüp şişime aktarıyorum. Daha sonrasında tekrardan şişe taktım. Taktığımda buradaki şişimi çıkarmadan ipimi arkadan çekiyorum. Çektim. Üzerine bir kez aldım ipimi. Tekrardan aynı boşluktan ilmeğimi çekiyorum. 3 tane ilmek halinde aktarmış olduk. Arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi sağ taraftaki arttırmamızı yaptık. Sol taraftaki arttırmamızı yapıyor olacağız başlangıç için. Yine ilmekten şişimi geçirip aktarıyorum. Daha sonrasında tekrardan taktım. İpimi içerisinden tek sefer çekip bir tane ilmek üzerine doluyorum. Tekrardan aynı boşluktan geçirip bir tane daha ilmek olarak çekiyorum ve saydığımda 1, 2, 3 tane ilmeğe ulaşmış olduk bu şekilde. Devamında her ilmeğimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Aktardım şişimi. Daha sonrasında tekrardan şişe takıyorum ve içerisinden ilmeğimi çektim bir tane, üzerine ipimi aldım, tekrardan aynı boşluğa giderek bir ilmek daha çekiyorum ve arttırmamı bu şekilde yapmış oldum. Şimdi burası başlangıç noktamızda, ilmeğimi aktarıyorum, hemen aktardım. Yine aynı noktada arttırmamızı yaparak başlangıcımızı yapıyor olacağız. Bakın, buradaki boşluk kısmında gözünüzü korkutmasın, ipimiz burada fazla kaldığı için bunu aynı şekilde karşılıklı tutturup buradaki boşluğu birleştirme yapacağız en son. O yüzden burası aklınızı karıştırmasın. Gayet normal bir boşluk.
Şimdi burada son arttırmamı yaparak sıramı tamamlamış oldum. İlmek belirleyicimi aktarıyorum. Bir sıra boyunca arttırma yaptıktan sonra bir sıra herhangi bir arttırma yapmadan düz örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Düz ilmek, yandaki ilmekten şişimi geçirdim. Düz ilmek. Bu arttırma yaptığımız nokta birazcık sıkışık gözüküyor. Tekrardan 3. ilmeğimden şişimi geçirip düz ilmeğimi yaptım. Bu şekilde dediğim gibi şuradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz ilmekler halinde devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Yani arttırma yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Yine aynı şekilde bakın ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum ve burada tamamlıyorum. Devamında da yine arttırma yaptığımız nokta var. Düz ilmek olarak örgümü tamamlıyorum. Burada dediğim gibi bu sıramızda herhangi bir arttırma yapmayacağımız için tüm ilmeklerimizi düz ilmek olarak örüp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Yani başlangıç noktamıza kadar ilerlemiş olduk. Hiç arttırma yapmadan sıramızı tamamladıktan sonra şimdiki sıramızda arttırmalar yaparak ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum ve döndürdüm. Daha sonraki diğer ilmeğimi aktarıyorum. 2 tane ilmeğimi tekrardan şişe taktım. Buradaki şişimi de çıkarmadan içerisinden düz ilmek olarak çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın bu şekilde tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ilmek yapıyorum ve bu şekilde saydığımızda 3 ilmeğe ulaşmış olduk ve arttırmamızı da gerçekleştirmiş olduk. Devamında herhangi bir arttırma yapmadan ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi burada ilmek belirleyici dahil öncesinde bir tane ilmeğim kalıyor. İlmek belirleyici ile beraber 2 tane ilmeğim var. Hemen bakın bu şekilde geçirip döndürüyorum ilmeklerimin şeklini. Daha sonra yine şişe taktım. İçerisinden ipimi çekiyorum. Bir tane ilmeğimi çektim. Tığımı üzerine aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ilmeğimi çekiyorum. Ve bu şekilde 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Şimdi ilmek belirleyicinin diğer tarafında ilk sıramızda da arttırma yapıyorduk. İlmeğimi yine döndürüp aktarıyorum. Yandaki ilmeğimi de aynı şekilde döndürüp şişime aktardım. İkisini tekrardan diğer şişime takıyorum. İçerisinden düz ilmeğimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönerek düz ilmeğimi çekiyorum ve ilmeğimde tığımda 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Yine buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar, yani 2 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Sonda 2 tane ilmeğim kalmıştı. Döndürüp şişime aktarıyorum. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi de aktardım. Tekrardan şişe takıyorum. Ve arkadan düz ilmek olarak çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp ilmeğimi çekiyorum ve 3 tane ilmek olarak arttırmamı yapmış oldum. Şimdi ilmek belirleyicinin diğer tarafındaki arttırmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi şişimden geçirip aktarıyorum. Döndürdüm. Tekrardan şişe taktım 2 ilmeğimi. İçerisinden ipimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 3 ilmek olarak çektim ve bir tane arttırmamı yapmış oldum. Devamında ilmek belirleyicimizin olduğu noktaya kadar herhangi bir arttırma yapmadan düz örgümüze devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada 2 tane ilmeğim var. Bu arada ilmek belirleyicinin olduğu kısım her sırada bir üst sıraya taşırsanız aklınız karışmaz. Ben el alışkanlığı olduğu için buraya takmam yeterli geliyor. Ama siz ilmeklerinizin karıştırmamak için her sırada ilmek belirleyicinizi bir üst sıraya taşırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi ilmeğimi bakın bu şekilde döndürüp şişime aktarıyorum 2 tane ilmeğimi. Tekrardan şişe taktım. İçerisinden düz ilmeğimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluktan dönerek 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Sağ tarafında arttırmamı yaptıktan sonra sol kısımdaki arttırma için ilk ilmekten şişimi geçiriyorum. Aktardım. Yandaki ilmeği de aynı şekilde döndürdüm. Daha sonrasında yine şişe takıyorum. İpim arkada düz ilmek olarak çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluktan çekiyorum ve 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Devamında buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz ilmek örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyicimin öncesinde 2 tane ilmeğim kaldı. Şişimi arkadan geçirip döndürüp aktardım. Yine aynı şekilde diğer ilmeğimi de tekrardan şişe takıyorum.
İçerisinden ipimi arkadan çektim, düz ilmek. İpimi şişimin üstüne doluyorum. Tekrardan aynı boşluktan geçirip 3 tane ilmek olarak arttırmamı yapmış oldum. Ve ilmek belirleyicimi diğer tarafa aktardım. Burada sıramızı tamamladıktan sonra, şimdi bu sıra boyunca arttırma yaptığım için şimdiki sıramda herhangi bir arttırma yapmadan her ilmeğimi düz ilmek olarak örmeye devam edeceğim. Bu arttırma kısımları artık anladığımızı düşünüyorum. 2 sıra boyunca detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Bir sırada arttırma yapıyoruz. İlmek belirleyicimizin hem sağ kısmında hem sol kısmında arttırma yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bir sırada ise herhangi bir arttırma yapmadan sadece düz ilmek olarak devam ediyoruz. 2 renk yapacaksanız belirli bir süre bu şekilde ilerledikten sonra renk değişikliğine gidiyoruz. Direkt düğümleme yaparak diğer rengin geçişini sağlıyorum. Eğer düz renk devam edecekseniz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir sırada arttırma yapacağım. Bir sırada arttırma yapmadan istediğim gövde uzunluğuna, kol uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Benim için yeterli bir genişlikte oldu. Misina şişili örgümüzü gerçekleştirdiğimiz için kolaylıkla giyip deneme yapabiliyoruz. Sizin de istediğiniz kol genişliğine ve gövde genişliğine ulaştıysanız bu noktadan sonra artık kol kısımlarını ayırıyoruz. Farkındaysanız şurada aktarımını yaptım. Aynı şekilde bu tarafta da kolu ayırdım. Sadece gövde kısmına devam edeceğiz. Kol kısmı daha sonrasında ip ilave ederek devam ediyor olacağız. Şimdi ben size burada ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın boğaz kısmının hemen altında ölçme yaptığımızda 18 santim uzunluğunda örmüş olduk. Sıra sayısı olarak saymadım. Sadece sizlerle santim ölçüsü paylaşabilirim ama mutlaka bu noktada deneme yapmanız gerekiyor. Çünkü istediğiniz genişliğe ulaşmış olmanız gerekiyor. Yoksa kol ayrımını yaptığınız için sonrasında ilave etmeniz çok daha zor olacaktır. Yine aynı şekilde burada da ölçümüz aynı. Sizlerle şöyle tamamıyla açılmış kol genişliğimizi de paylaşmak istiyorum. 32 santim genişliğinde, gövde kısmı ise düzelttiğimizde şöyle ölçebildiğim kadarıyla ölçeceğim şimdi. Bakın şu şekilde yaklaşık 43 santim genişliğinde tamamlamış olduk. Dediğim gibi ben kendim deneyerek istediğim uzunluğa ulaşmış oldum. Şimdi bu noktada zaten ilmek belirleyicilerimizi kullanarak ilerlemiştik. Bu noktada ne yapıyoruz? Sıramızı tamamladıktan sonra kol kısmına gelince bunu illaki benim gibi yok ise elinizde ipe aktarım da yapabilirsiniz. Buradaki ilmeklerinizi bu şekilde aktarmanız gerekiyor. Daha sonra örgü işlemimize şu noktadan devam edeceğiz. Buradaki kol kısmını da aynı şekilde aktarmıştım. Bakın. Burada şimdi ben kol oyuntusunun olduğu kısma kadar geldim. Düz ilmeklerimi yaptım. Herhangi bir şey yapmadan aradaki kol için ayırmış olduğum kısmı atlıyorum. Bakın bu şekilde direkt şuradaki ilmeğimden örmeye devam ediyorum. Artık arttırma işlemi yapmıyoruz. Sadece dümdüz örgümüzü gerçekleştiriyor olacağız. Hemen buradaki birinci ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Yandaki ilmeğimden de şişimi geçiriyorum, düz ilmek. Yandaki ilmeğe geliyorum, düz ilmek olarak örüyorum. Şimdi buradaki kol oyuntusuna kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Buradaki kol oyuntusu için olan boşluğum, yani kol kısmı için olan boşluğumun olduğu noktaya kadar geldim. Yine aynı şekilde buradaki ilmeklerimin aktarımını sağlamıştım. Şimdi şöyle şişimde ilmeklerimi düzelteceğim. Ve bu noktadan direkt geçişimi sağlayıp örme işlemime devam edeceğim. Şu şekilde parmağıma doluyorum ipimi. Bakın herhangi bir şey yapmadan direkt karşı taraftaki ilmeğimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve düz örgüme devam ediyorum. Buradan sonra isterseniz çizgili geçişler sağlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. İsterseniz tek renk halinde de devam edebilirsiniz. Sadece düz örgüye devam edeceğiz. Dönerek istediğimiz gövde uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz. İstediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Şimdi burada ben size sıra sayısı değil de ne kadar ilerlediğimi
söylemek istiyorum. 23 santim uzunluğunda ilerleyerek istediğim uzunluğa ulaştım. Bu şekilde tamamladıktan sonra dilerseniz boyun kısmındaki gibi lastiğe devam edebilirsiniz. Ben lastik işlemi yapmadan direkt kesme işlemi yaparak gövde kısmını tamamlıyor olacağım. Nasıl bir eksiltme yapıyorum? 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. Tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği tekrardan şişe takıyorum. Yana bir ilmek daha alıp 2 tane ilmeği aynı anda çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişe taktım. Yana bir ilmek daha aldım. 2 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Şişime taktım. Yana bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çektim ve eksiltmemi yaptım. Tekrardan şişe takıyorum. Yana bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekiyorum. Bu şekilde sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bu noktada nasıl bir bitiş yapıyoruz? Ben burada tığ yardımıyla bir bitiş yapacağım. Böyle ilmeğimi tığıma taktım. 2 tane zincir çektim ve biraz uzun bırakıyorum. İpimi kestim. Daha sonrasında buradaki ipimizi İlk ilmek yürütme yaptığımız yani kesme işlemi yaptığım noktadan geçiriyorum ve örgümün arka kısmına çekiyorum. Çünkü diğer türlü eşit bir görüntü elde etmiş olmuyoruz. Böyle iç kısmına çektikten sonra arkada yürüterek gizleyeceğim ve bu şekilde tamamlamış olduk gövde kısmımızı. Şimdi sıra geliyor kol kısmına. Kol kısmında zaten misina duruyordu. Sadece uç kısmını ilave ettim şişlerimi ve kol kısmından başlangıç yaparak devam edeceğim. Şimdi gold rengimi ilave ederek başlangıç yapacağım. Hemen düğümleme yapıyorum. Burada yine tığ yardımıyla bir başlangıç yapalım. Daha sonrasında düz bir şekilde ilerliyor olacağız. Niye gold yapıyorum? Çünkü burada hatırlarsanız hemen gövde kısmı birinci sırasında gold renk ile devam etmiştik. O yüzden kolda da aynı şekilde başlangıç yapmam gerekiyor. Tam bakın orta kısmında boşluğun tığımı geçiriyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimi çekiyorum ve ilmek yürütmemi yapıyorum. Buraya sabitledim bu şekilde. Daha sonrasında tığa ilave edeceğim. Hemen şöyle tığıma geçiriyorum. Düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonrasında burada orta kısmında boşluk olsun istemiyorum. O yüzden hemen birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve şişime taktım. Bir tane ilmek ilave ettim. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi çektim. Bir tane ilmek ilave ettim. Başlangıçla beraber 3 tane ilmek ilave etmiş oldum. Daha sonra yandaki boşluğuma geldim. Bir tane daha ilmek ilave ettim. 4 tane ilmek ilave ettim. Diğer tarafta kalan boşluklarda da sıra sonunda ilmek ilave ederek başlangıcımı yapıyor olacağım. 4 tane ilmeğimi ilave ettikten sonra bu noktaya hemen birinci ilmeğimden tığımı şişimi geçiriyorum. Bakın şu şekilde çekerek örme işlemi gerçekleştirdim. Yandaki ilmeğe geldim, düz ilmek yapıyorum. Yandaki ilmeğe geliyorum, düz ilmek yapıyorum ve bu şekilde tüm ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi ördükten sonra bir tane arttırma yapacağım. Yani bu sıradaki ilmeğimin içerisinden şöyle alt kısmından boşluktan tığımı çekiyorum. İpimi çektim. Daha sonra tekrardan içinden çekerek örme işlemi gerçekleştiriyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğime geldiğimde bakın bu alt kısmındaki boşluktan tığımızı şişimizi geçiriyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Daha sonra yine aynı ilmeğimi örüyorum. Devam ettim. 2 tane ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğime geldiğimde hemen altındaki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra üstte de ilmeğimi örüyorum. Yani bir ilmekten 2 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Devam ettim. 2 tane ördüm. Üçüncüye geldim. Alt kısmındaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Üstten de ilmeğimi çekiyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm.
Şöyle ilmeklerimi aktarıyorum. Üçüncü ilmeğime geldiğimde bakın hemen alttaki boşluğundan ilmeğimi çıkartıyorum. Üstten de ilmeğimi ördüm 2 tane ilmek olarak. Bu şekilde her 2 ilmekte bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 2 tane bir arttırma yaparak başlangıç noktama kadar ilerledim. Burada başlangıçta söylemiştim ya, boşluk kısımlarından ilmek çıkartacağım diye. Hemen birinci boşluktan çıkartıyorum ve ilmeğimi şişime taktım. Yandaki boşluğa geldim. Bakın 2. Yandaki boşluğa geldim. 3. Ve bir sonraki boşluğa geliyorum. Bakıyorum şurada hemen. Bir sonraki boşluğa geldim. 4 tane ilmek çıkartmış oldum. Diğer tarafta da 4 tane ilmek ilave ederek başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi buradan itibaren artık herhangi bir arttırma yapmadan dümdüz örgümüze devam ediyor olacağız. Artık ilmeklerimizi çıkarttık. Herhangi bir boşluğumuz yok. Her ilmeği düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Yine bu gövde kısmında kaç sıra boyunca gittiyseniz, hani kaç sıra örüp renk değişikliği yaptıysanız, kol kısmı için de aynı şekilde yapmanız gerekiyor ki az önce de söylediğim gibi eşit bir şekilde ilerleyebilmek için. Yani şöyle tuttuğumuzda bakın kol kısmı da buradaki gövde kısmıyla beraber eşit bir renkte ilerlemesi gerekiyor. Burada kaç sıra gittiyseniz burada da aynı renkte o kadar sıra boyunca gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir arttırma yapmadan istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar düz örgümüze devam ediyoruz. Kol için istediğim uzunluğa ulaştım. Ben kısa bir kol çalışacağım. Dilerseniz aynı şekilde devam edebilirsiniz. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar uzatabilirsiniz. Dediğim gibi ben kısa bir kol çalışacağım için şu anda yeterli uzunluğa ulaşmış oldum. Çünkü en son birazcık da böyle lastik kısmını yaparak tamamlamak istiyorum. Bu boyut benim için yeterli oldu. 2 tane renk kullanmış oldum. Gold ile başlamıştık. Yeşilimizi de yaparak tamamladım. Yine lastik kısmını gold rengimizle bitiriyor olacağız. Lastik kısmına başlamadan önce boyundan itibaren bu kol uzunluğumu ölçmek istiyorum sizler için. 26 santim uzunluğunda ve buradaki genişliğim de bakın 17,5 santim genişliğinde kol kısmını tamamlamış oldum. Hatta şuradan kol oyuntusu kısmından sonra başlangıç yaptıktan sonraki ölçüm ise 9,5 santim uzunluğunda tamamlamış olduk dediğim gibi. Buradan sonra lastik kısmına geçiyoruz. Ve daha sonrasında kol kısmımızı tamamlayacağız. Renk değişikliğimi yaptım bu noktada. Şimdi burada lastik kısmı birazcık toparlasın istediğim için, sıkı yapıda dursun istediğim için şiş numaramı değiştirdim. Normalde 8 numara şiş ile örgümüzü tamamlamıştık. Lastik kısmını ise 6 numara şiş ile yapıyor olacağım. Birinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada, düz ilmeğimi yaptım. İkinci ilmeğime geliyorum. İpim önde, ters ilmek. Şöyle ipimi geriye alacağım. İpim önde, ters ilmek. İpimi arkada, düz ilmek. İpimi öne alıyorum, ters ilmek. İpim arkada, düz ilmek. İpim önde, ters. İpim arkada, düz şeklinde bir düz bir ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Başlangıç noktama kadar geldim. İlk ilmeğimizi ne yapmıştık? Düz ilmekti. Düz ilmek yapıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek, yani ipim önde, ters ilmek, düz ilmek, düz ilmek yapıyorum. Ters ilmeğe, ters ilmek yapıyorum. Düz ilmeğe geliyorum. Tığımı önden geçiriyorum. Düz ilmek, ters ilmeğe geliyorum. Ters ilmek yapıyorum. Şimdi burada bir alt sırada ne yaptıysak ikinci sıramızda da onun aynısını yapıyoruz. Yani düz ilmek yaptıysak düz ilmek, ters ilmek yaptıysak ters ilmek yapıyoruz. Lastik bundan ibaret. Aynı boyun kısmında başlangıçta yapmış olduğumuz gibi bir düz bir ters lastik yaparak ilerliyoruz. İstediğiniz lastik genişliğine ulaşana kadar hep bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi 7 sıra boyunca lastiği devam ettim. 8. sıramda eksiltmeler yaparak tamamlıyor olacağız lastik kısmını ve kol kısmını. Nasıl eksiltmeler yapıyorduk? Kesme işlemimizi yani nasıl yapıyorduk? 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Daha sonrasında tek seferde çekerek
bir ilmek haline getirdim. Çekmiş olduğum ilmeği tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp tek seferde çekiyorum. Tekrardan şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini beraber çektim. Bakın elimi çok sıkı tutmamaya çalışıyorum. Çünkü burada esneme payı bırakmazsak eğer kolunuzu girip çıkması birazcık zor olacaktır. O yüzden mutlaka bol bol çekmemiz gerekiyor. Her seferinde de aynı işlemi yapıyorum. Tekrardan ilmeğimi şişime takıyorum. 2 tane ilmeği tek ilmek olarak çekiyorum. Bu şekilde dediğim gibi sıra sonuna kadar devam edelim. Bir tane ilmeğim kaldı şişimde, sıra sonuna kadar ilerledim. Burada ilmeğimi bırakıyorum. Bakın birinci eksiltme yaptığım noktadan, boşluktan şişimi geçiriyorum ve burada tığ kullanırsanız daha kolay olacaktır. İlmeğimi arka kısmına çekeceğim. Hemen şöyle tutturuyorum. Ve bakın arka kısmına çektim. İlmeğimi arka kısmına çektikten sonra 2 tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Dediğim gibi bu noktada tığ yardımıyla daha kolay yapabilirsiniz. 2 tane zincirimi çektim. İpimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Daha sonra iç kısmında gizleyebilmek için. Şimdi bu şekilde bir bitiş yaptığımız için bakın lastik kısmı eşit bir şekilde gözüküyor ve esnemesi de gayet güzel. Yani dar bir lastik kısmı olmamış oldu ve bu şekilde kol kısmını tamamlamış olduk. Diğer kolun da başlangıçta aynı şekilde yaptım ben. Şu an lastik kısmına kadar geldim. Lastik kısmını tamamladıktan sonra kazağımızı tamamlıyor olacağız. Dilerseniz iç kısmından ince bir ütüleme yapabilirsiniz. Üst kısmından değil de iç kısmına ütüleme yaparsanız daha güzel gözükecektir ve daha dökümlü bir yapı elde edeceksiniz. S beden 36 beden için geçerli. Yeşil rengimde bir adet yumağımdan hala elimde var. 2 kat örmeme rağmen hala var. Sarı rengimde ise 2,5 yumak kullandım. 3 yumak almanız yeterli olacak. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.